Selamlar, gezgin karavancı olarak sizleri bugün Duisburg'dan selamlıyoruz. Dortmund'a 70 kilometre olan Duisburg şehrine ilk defa geliyoruz. Çok plansız, şipontal şekilde çıktık. Sol taraftaki görmüş olduğunuz bina belediye sarayı oluyormuş. Yavaş yavaş oraya doğru ilerliyoruz. Gezgin karavancı ailesi olarak mutlu pazarlar diliyoruz. Hepinizi bugün Duisburg'dan selamlıyoruz. Bugün Duisburg'dayız. Lena'yı arkadaşına getirdik. Gelmişken biz de şehir merkezini şöyle dolaşıyoruz. Bu görmüş olduğunuz belediye sarayı. Hemen yanında da eski şehir kilisesi var. Şehir kilisesi çok muazzam bir eser. Barok bir eser. Birazdan onun içeriden de çekimini yapacağım. Belediye sarayını tabii sadece dıştan alabiliyorum. Oldukça görkemli bir eser. Ve çok iyi de korunmuş ve restore edilmiş. Evet, yavaş yavaş kilisenin içine doğru gidelim. Tabii kiliseyi birazdan dışarıdan da alacağız komple. Görüyorsunuz. Noel yaklaşıyor. Noel süslemeleri başlamış. Şu anda aktif değiller. Şu görmüş olduğunuz mavi koniler ışıklandırılıyor Noel zamanı. Aynı zamanda da ağaçlara arasına ışıklar çekmişler. Tabii şu anda aktif olmadığı için pek fark edilmiyor. Evet, burası Kraliyet Caddesi. Burada Duisburg'un mahkeme binasını görüyorsunuz. Mahkemeler binası. Tahmin ediyorum 150 yıllık bir eser. Gayet güzel restorasyon yapılmış. Şehir merkezinde bizim dikkatimizi çeken bir nokta görüyorsunuz. Bedava Wi-Fi var. Bu Duisburg'un belediyesinin vermiş olduğu bir hizmet. Burada Duisburg mahkemelerinin bulunduğu binanın yandan görünüşü. Karşı tarafta da City Plaza alışveriş merkezi var. Burası da dediğim gibi aynı meydan, Kral Heinrich Meydanı. Epey büyük bir meydan. Her 50 metrede bir çöp bidonları koymuşlar. Tabii de buraları bunların sayesinde tertemiz kalıyor. Şu şekilde sigaralarınızı bile söndürebileceğiniz kül tabloları var. Sigara izmaritlerini dahi yere atmanıza gerek yok. Bu da dikkatimizi çekti. Evet, geçmişte şehir merkezlerinde insanlara yönelik otomobil ve kamyonla saldırılar yapmıştı bazı teröristler. İnsanları şehir merkezlerinde korumak için bütün girişlere bu çelik korkulukları yapmışlar. Buradan artık ne kamyon ne de herhangi bir otomobil izinsiz geçebilir. Her tarafta bunlardan var. İnsanların güvenliği açısından. Şehir merkezine özellikle girişlere önlem alınması, araba, motor ya da vesaire araçların girememesi çok güzel düşünülmüş. Her taraf tertemiz, hiçbir yerde izmarit, çöp yok. Bu görmüş olduğunuz karşıdaki binada tahmin ediyorum Duisburg'un kültür merkezi. Hemen yanında da Duisburger Hof Oteli var. Evet, şehir merkezi eskiden bu surlarla çevriliymiş. Görüyorsunuz.
Burada Bugün- çok fazla tarihi kalıntı göremedik. Maalesef savaşta oldukça bir hasar almış. Biraz daha ilerleyip bakalım ilgimizi çekecek başka şeyler görebilecek miyiz? Evet, yeni seneye girmemize daha aylar var ama Almanya'da yavaş yavaş süslemeler başlamış. Böyle mavi bir çam ağacı şeklinde dekor yapılmış. Akşamları ışığı yanmıyor. Ve sonbahar geldi. Yapraklar da sararmaya başladı. Şehir merkezinde mağaza ve iş yerlerin olduğu bölümde bayağı geniş alan ayırmışlar. Hiçbir sıkışıklık yok. Rahat rahat burada alışverişinizi yapıp gezinebilirsiniz. Evet, burada ne gördük? Köz kebap, Urfa, Adana demiş. Hemen şehrin ortasında, çok güzel. Birazdan ziyaret edeceğiz. Buradaki reklam hemen ilgimi çekti. Nerede bu saray? Hemen gidelim diyecektim. Ve okudum ki Duisburg'da değilmiş. Bonn'daymış. Maalesef çok fazla tarihi eser Duisburg'da göremedik. Böyle bir fıskiye havuz şehir merkezinde. Şu anda çalışmıyor. Bir sonbahar gününde Duisburg'un tam orta noktasındayız. König Heinrich Meydanı burası. Aynı zamanda şehrin alışveriş merkezi oluyor. Noel süslemeleri de yapılmış. Ağaçlar yavaş yavaş yapraklarını döküyor. Sararmalar başlamış. Işıklandırma sistemi çok güzel, göze hoş geliyor. Onlara da böyle çiçeklikler yapmışlar, süslemişler. Etrafı şu şekilde alalım. Burada bir fıskiye havuz var. Şu anda içi boş, çalışmıyor. Fıskiye havuzun tam ortasına bu şekilde bir ucube heykel dikmişler. Bunu gözünüz bir yerlerden hatırlıyordur. Bence hiç yakışmamış. Adına sanat diyorlar ama benim gözümü rahatsız etti. Evet, Urfa, Adana köz kebap. Her şey çok güzel görünüyor. Duisburg'da böyle bir Türk restoranı olması gerçekten çok sevindirici. İşkembe çorbası bile var. Hanımefendi bir dakika. Gerçekten közde yapılıyor. Kömürlü yani. Izgara değil. Evet, Türk sinemasının değerli Türk sanatçıları birer posterlerini gördük burada ve çok hoşumuza gitti. Porsiyonu 10.50 arkadaşlar. Yanında bir de ekstra içecek ödüyorsunuz. Salatalar ikram. Teşekkürler. Yavaş yavaş kilisenin içine doğru gidelim. Kameramızın objektifinin aldığı kadar çekimi yapabiliyoruz. Dediğim gibi iç kısmı son derece sade. Dış kısmı ise barok gösterişli. Kilisenin sıraları da işlemeli. Oldukça güzel bir görüntü veriyor. Son derece sade, içeride heykeller yok. Dış camlar işlemeli, dekorlu, renkli. Fazla büyük bir kilise değil. Arka planda orku görüyorsunuz. Fakat camlardaki işlemeler çok güzel. Şu şekilde onları da almak istiyorum. Arkamda gördüğünüz kiliseyi birazcık gezdik.
Evet, Duisburg'da gezintimize devam ediyoruz. Öğleden sonra hava biraz düzeldi. Güzel bir liman oluşturmuşlar burada. Orayı almak istedim sizin için. Enteresan bir köprü de var burada. Bu köprü de bayağı tarihi bir köprü. Arka tarafta da zaten Rhine Nehri gözüküyor. Burada da bir tarihi köprü var. Şehir merkezine doğru gidiyor. Arkasından 2 tane kule bina var. O binalar da tarihi binalar. Onun arasından cadde geçiyor ve şehir merkezine ulaşıyorsunuz. Evet. Buradaki küçük limanın arka tarafında da enteresan kule şeklinde bir bina var. Bana da bakmak lazım ne olduğuna. Burada muhtelif çapta kanal gemileri park yapmış durumda. Aşağıya inemiyoruz maalesef, kapalı. Tahmin ediyorum bir devlet kuruluşunun arazisi burası. Evet, biraz da Rhine Nehri'ni görüntüleyelim. Evet, alt planda Rhine Nehri'ni görüyorsunuz. Bu nehir sayesinde Duisburg şehri ağır sanayi şehirlerinden bir tanesi olmuş. Özellikle demir çelik endüstrisi çok gelişmiş durumda. Şöyle çevireyim, arka tarafta bir göstereyim. İleride görüyorsunuz fabrikaları, demir çelik tesislerini. Tabi buraya hayat veren demir çeliğin de, üretilen demir çeliğin de naklinde bu nehir kullanılıyor ve bu gemiler demir çeliği taşıyorlar. İleriye doğru diğer tarafta bir köprü daha var. Rhine Nehri o tarafa devam ediyor. Şu karşımızda görmüş olduğunuz kollar limanı oluşturuyor. Oraları da Duisburg'un limanı durumunda. Şu anda Friedrich Ebert Brückesi'nin, yani Friedrich Ebert Köprüsü'nün üzerindeyiz. Aşağı yukarı 30 metre yükseklik var burada. Altımızdan Rhine Nehri akıyor ve gemi trafiğini görüyorsunuz. Bu şekilde kanal gemileri var. 150 metreye kadar olan boylara sahipler. Bütün Almanya içerisinde yük taşımasında kullanılıyor bunlar. Evet, yine 150 metre boyunda bir kuru yük gemisi geçiyor. Onu da almak istiyorum. Görüyorsunuz içerisinde toprak var. Evet, Duisburg'u tanımıyoruz, bilmiyoruz. Böyle kafamıza göre dolanıyoruz buralarda. Plan da yapmadık. Bakalım. Şurada ilginç şeyler gördük. Onların çekimini yapalım. Burası da Rhine'ın kollarından bir tanesi, liman olarak kullanılıyor. İleride yandan çarklı buharlı eski bir gemi gördüm. Ona doğru gidiyoruz. Bu merdivenden iniyoruz. Evet, Rhine Nehri'nin kenarında bu heykel dikkatimizi çekti. Bir insan başı heykeli. Kim diye soracaksınız, kimdir bu diye soracaksınız. Vallahi ben tanımıyorum. Aranızda tanıyan birisi olursa lütfen alt tarafa yazsın. Şurada bir tabela var ama evet. Poseidon'muş bu arkadaşlar. Poseidon'un heykeliymiş bu. Kafasını buraya dikmişler. Öyle güzel bir şey de yapmamışlar. Çember sakallı bir adammış. Kulaklarda kepçe. Saçlarda darmadağın. Bakımlı bir adam değil yani. Karşı tarafta Oskar Huber isimli buharlı yandan çarklı müze gemisini görüyorsunuz. Bunu da günümüze aktarmışlar, restore etmişler. Limana bağlı durumda burada bekliyor. Ziyaret için tahmin ediyorum şu anda hizmet vermiyor. Ama ziyaret için açık olması lazım. Oldukça güzel bir gemi.
bacaları görüyorsunuz. Bunu da çok enteresan buldum. Evet, bugünümüzü Duisburg'u keşfederek, gezerek geçirdik. Yavaş yavaş arabamıza gidiyoruz. Hepinize selam ve sevgilerimi yolluyorum. Selamlar Duisburg'dan. Hoşça kalın. Hoşça kalın.